Şehri Gündem programı olarak bugün İstanbul'da plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Bilgehan Aydın Bey ile birlikteyiz. Bilgehan Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezunum. Ailemde kardeşlerim de doktor. Hepimiz Cerrahpaşa mezunuyuz. Bir aile mesleği bizim için. Ben plastik cerrahi uzmanıyım. Aynı zamanda Türkiye'de bir tane, Arnavutluk'ta ve İsrail'de 2 tane daha kliniğim var. Bu kliniklerde uluslararası hastalara hizmet veriyoruz. Doktorluğa başlama hikayenizden bahseder misiniz? Abiniz ve ablanız doktor olduktan sonra size de başka bir seçenek kalmıyor aslında. Babamız bizi daha çok bu yönde yönlendirdi. İnsanlara faydalı olmak, yararlı olmak. Temel sebebimiz buydu aslında. Ben plastik cerrahi de bu yüzden seçtim. Plastik cerrahi sanılanın aksine sadece estetik cerrahi yapmaz. Onarım cerrahisi yapar, el cerrahisi yapar, travmaları iyileştirir. Mesela en son hazin bir tren kazası geçirmişti. Çorlu'da bir tren kazası olmuştu. Ona çağrıldım ben. Oraya gittik. Orada 2 gün boyunca buradaki bütün işleri bıraktık. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Vermiş olduğunuz sağlık hizmetleri hakkında bilgi verir misiniz? Daha çok estetik cerrahi hizmeti veriyoruz burada. Saç ekimi çokça yapıyoruz. Burun ameliyatlarını yapıyoruz. Aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey, insanlardan farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz. O da şu: gelinen en son teknolojiyle yapılan en sık ameliyatları birleştirmek. Mesela ağrısız saç ekimi yapıyoruz. İğne uygulamadan. Bunu ilk Türkiye'de biz yaptık. Basınçlı bir cihazla kafayı uyuşturduktan sonra iğneleri yapıyoruz. Ya da elmas bıçaklarla kanal açıyoruz. Burun ameliyatını kırmadan yapıyoruz. Piezo dediğimiz bir cihaz var. Kemiği törpüleyerek, kemiğe şekil vererek yapıyoruz. Meme büyütme ameliyatları çok ağrılı ameliyatlardır. İnsanlar çok korkarlar. Onun için ultrason eşliğinde göğüs ön duvarındaki sinirleri bloke ediyoruz. Böylece sıfır ağrıyla meme büyütme ameliyatı yapıyoruz. Keza karın germe de öyle. Yapmadığımız şey ise şu: medikal estetikte özellikle işte cihazlarla gençleştirme vesaireler var ya, bunlar tabii ki bizde de var ama biz çalışmayan hiçbir cihazı koymuyoruz. Yani insanlara endikasyonunun dışında hiçbir şeyi vaat etmiyoruz. Sağlık turizmi kapsamında ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Sağlık turizmi bizim için çok önemli. Türkiye için çok önemli. Türkiye'nin göz bebeği. Özellikle estetik cerrahi daha da göz bebeği. Çünkü şu an artık bütün dünya kabul ediyor ki sadece biz değil, Türkiye'deki plastik cerrahlar dünyanın en iyileri. En iyi burnu bizim ülkemizin doktorları yapıyor. En iyi memeyi bizim ülkemizin doktorları yapıyor. Ve bu artık neredeyse kabul edildi. Çünkü en sık dünyada biz yapıyoruz. Sağlık turizminde önemli olan nokta şu: İnsanların kandırılmaması. Özellikle Almanya'da ya da Avrupa'da yaşayan Türk asıllı vatandaşlarımız ya da oranın vatandaşı olmuş ama Türkçe konuşan bizim Türklerden bahsedeyim. Onlar bu konuda çok suistimale uğradılar. Paraları alınmak üzere çok kandırıldılar. Esas nokta, Türkiye'deki sektörü de kaybetmememiz için esas nokta, kaliteyi uygun bir rakamla, uygun bir şekilde kişiyle buluşturmak. Bizim kendimize ait, mesela benim kliniğimde şu an 100'ün üzerine çalışan var. Biz çalışanlarımızı asla dışarıdan almıyoruz. 18 yaşında alıyoruz. Özellikle saç ekimindeki çocuklarımızı yetiştiriyoruz. 24, 25, 26, şu anda 27 yaşına kadar getirdiğimiz elemanlarımız var. Onlar da bizimle uzun süre çalışıyorlar. Asla onların da ekmeğini yemiyoruz. Şu anda bunu söylemek belki ne kadar doğru bilmiyorum ama çalışanlarına en yüksek maaş veren kurum biziz. Çünkü biliyoruz ki onlar mutlu olurlarsa insanlara ancak o mutluluk verebilirler. Bu sadece sizin kontrolünüzde olan bir şey değil. Estetik cerrahi bir ekip işi. Kendimize ait bir çağrı merkezimiz var. Onların hepsini ben tek tek yetiştiriyorum. Tek tek her hafta mutlaka kurum içi eğitim veriyoruz. Meme büyütme ameliyatı nedir, komplikasyonları nelerdir? Çünkü bunu yapmadığınız zaman, çağrı merkezindeki kızları kendiniz yetiştirmediğiniz, dışarıdan aldığınız zaman araba sattığını zannediyor. İnsanlara aslında bir sağlık satıyoruz.
Bunu da abartarak anlatmak lazım. Evet çok güzel olacak, saçlarınız çok çıkacak, burnunuz şöyle olacak vesaire gibi. Neyse işin özü, doğrusu neyse o şekilde doğru bilgilendirme yapmaları üzerine kendimiz yetiştiriyoruz. Farkımız da burada. Özellikle Avrupa'da yaşayan Türk hastalara söylemek istediğim şey şu. Kimi tercih ederlerse etsinler. Kişinin öncelikle plastik cerrahi uzmanı olup olmadığına baksınlar. Özellikle saç ekiminde. Aslında doktor bile olmayan insanlar çok fazla. Kimin kliniğine gidiyorlar? Nereden mezun bu insanlar? CV koyuyorlar mı? Önünde doktor yazıyor. Instagram'a giriyorsunuz, bakıyorsunuz CV'si yok. Yani uzman değil çünkü. Plastik cerrahi uzmanı değil gibi. Gittikleri insanları iyi araştırsınlar. Sadece birilerinin referansıyla bir yere gitmesinler. Bizim sağlık turizminde soruya, esas sorunuzun sebebini de başka şeyler anlatıyorum gibi geliyor ama bunlara dikkat edersek eğer sağlık turizmine hep devam ederiz. Ama eğer bunları yapmazsak ülke pozisyonunu kaybedecek. Kişiyi evinden alıp, Almanya'daki evinden alıp, havaalanına bıraktırıp, uçak biletini ile birlikte buraya gelip, burada yeniden havaalanından güzel minibüslerle alıp, otele bırakıp, otelden hastaneye getirip, ameliyatını yaptırıp, yeniden Almanya'ya kapısına kadar teslim edebiliyoruz. Kaç kişilik ekiple hizmet veriyorsunuz? Plastik cerrahi olarak 3 hekimimiz var. Bir tanesi de hatta Profesör Doktor Cihat Nazmi Baran. Babası Profesör Doktor Namık Kemal Baran'dır. Türkiye'nin ilk plastik cerrahı. Onun oğlu. Dermatoloji uzmanımız var. Daha çok pratisyen hekimlerimiz var görüşmelerimizi yapan. Bizde görüşmeleri dahi pratisyen hekimlerimiz yapıyorlar. Saç ekimi görüşmelerini dahi. Bunun bir örneğini hiçbir yerde göremezsiniz çünkü. Geniş bir ekiple çalışıyoruz. Saç ekiminde mutlaka hemşire hanımlarla çalışıyoruz. Anestezi teknikerleriyle çalışıyoruz. İşimizi ciddiye alıyoruz. Estetik yaptıracak izleyicilerimize ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Estetik cerrahide önemli olan mutlu olmaktır. İnsanlar mutsuzlar ve mutlu olmak için bu ameliyatı oluyorlar aslında. Güzel olmak için değil. Günün sonunda hayatın golü zaten mutluluk. Bunun için evleniyoruz, bunun için yemek yiyoruz, bunun için yaşıyoruz. Mutlu olmak hedefimiz. Şimdi bir insan mutlu henüz sıfırken yani hatta sıfır noktasındayken estetik cerrahi bir ameliyat geçirdikten sonra eğer beklentisini karşılayamazsa bırakın mutlu olmayı tam tersi eksiye düşüyor, mutsuz oluyor. Siz mutlu olmak için gelen bir insanı bir de üstüne üstlük mutsuz etmiş oluyorsunuz. Öncelikli olarak beklentisinin iyi yönetilmesi lazım. Herkesin burnu aynı değil. Bir burundan ne çıkacağı o kişiye iyi anlatmak lazım. Kişinin ne istediğini iyi anlamak lazım ve kişiye haddinden fazla vaat vermemek lazım. Önemli olan şey bu. İnsanların filtresinin şu olması lazım. Mesela öğle arasında belimi 10 santim incelttim. Ya da işte 2 tane balık DNA'sını yüzüme yaptırdım ve gençleştim. İnsanların söz geçişinin olması lazım. Ben eğer öğle arasında 10 santim inceltebiliyor olsaydım ya da herhangi bir estetik cerrahi kliniği size bir iğne yaptıktan sonra birdenbire gençleştirebilecek olsaydı zaten o Nobel alırdı. Nobel almasaydı da dünyanın en zengin insanı olurdu. Filtrelerinin bu olması lazım. Aşırı vaatlere kanmamaları lazım. Aşırı düşük fiyatlarda da mutlaka şüphelenmeleri lazım. Özellikle saç ekiminde çok düşük fiyatlarda mutlaka şüphelenmeleri lazım. Çünkü bunun sizinle kullanılan sağlıkta oynamak çok kolaydır. FDA onayı olmayan ya da kalitesiz ürünlerle de bu işi yapabilirsiniz. Ya da çalışanlarınızın kalitesizliğiyle de bu işi yapabilirsiniz. Dolayısıyla dikkat etmeleri gereken şey çok pahalı da iyidir diye bir şart yok. Olması gereken marjlarda olması lazım. Çok düşükte ve fazla vaatte mutlaka bir kafalarında soru işareti yanması lazım. Sosyal sorumluluk projelerine ne gibi desteklerde bulunuyorsunuz? Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Otizmli Çocuklar Derneği'ne destek oluyoruz. Down sendromlu çocuklara gönüllü olduk. Her ay onlara bir tane kepçe kulak ameliyatı hediye ediyoruz. At sporları var. Benim kızım var 6 yaşında. Onu at kullanıyor.
Atlı sporlarda destek olmaya çalışıyoruz. Onları alıyoruz işte atlara bindiriyoruz vesaire. Elimizden geldiğince topluma faydalı olmaya çalışıyoruz. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Öncelikli olarak şu anda 3 tane şubemiz var. Biri İsrail, birisi Arnavutluk, birisi Türkiye'de. Her ülkeye birer tane şube açabilmek. Özellikle bizim ülkemizde bir yaklaşık 23-24 tane şubeleşme gibi bir hedefimiz var. Oralarda sadece estetik cerrahi ameliyatlar değil, az önce anlattığım medikal estetik işlemlerinin etik bir şekilde sağlanmasını sağlamak. İstediğimiz şey sadece hekime güvenmeleri değil, markaya güvenmelerini sağlamak. Bugün bir göz hastanesine gittiğinizde hekimi sormuyorsanız, markayı değerlendiriyorsanız aynı sistemi estetik cerrahide de yapıp artık insanları A noktasından B noktasına uçurarak değil, oldukları yerde tedavi etmek istiyoruz. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Estetik cerrahi ameliyatları olarak mutlu olamazsınız. Mutluluk içinizde. Önce kendi mutluluğunuzu yakaladıktan sonra estetik cerrahi müdahalelere girmenizi tavsiye ederim. Estetik ameliyat olduktan sonra eşinizle aranız düzelmez. Estetik müdahale yaptıktan sonra hayatınız size çok daha güzel gelmez. Eğer bunu birilerine benzemek için ya da mutlu olmak için bu ameliyatı oluyorsanız önce kendinizi gözden geçirin, iyi karar verin, doğru kişiden ameliyat olun, mutsuz olmayın. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.